Genel bir bilgi verecek olursak bir türbeye gittiğimiz zaman selam veririz. Esselamu aleyküm. Dâra kavmin müminin bir mezarlık olduğuna göre o bir selam veririz. Veya bunu söyleyemiyorsak selamun aleyküm de diyebiliriz. Kısaca bunu da söyleyebiliriz. Ve orada bizim yapacağımız şey dua etmektir. Kime dua etmek? Orada metfun bulunan kişi için, türbede yatan zat için biz ona dua edeceğiz. Evet. Veya türbelerde kalkıp da mesela o kadar hassas bir konu ki türbelerde namaz kılmak da caiz değildir. Yani namaz için Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin diyor. Lanet etsin. Yani buradaki şey onları rahmetine uzak tutsun. Bak bu kadar hassas bir konu. Neden? Çünkü onlar peygamberlerinin, bak veli de değil ha. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit haline getirdiler. Mescit haline getirdiler ve orada ibadet ettiler, namaz kıldılar diyor. O yüzden mesela türbelerde mesela bir mezarın başında bile kalkıp namaz kılınılmaz. Ama mezarlıkların ayrı bir bölümünde cenaze namaz kılınabilir. O ayrı bir şey. Ama Evet. bizatihi herhangi bir mezarın başında da bu yapılmaz. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekir. Ne dedik? İşte orada namaz kılınmaz. Ama çoğu insanların namaz kıldığını görüyoruz. Yapılan başka bir yanlış da dua esnasında türbede yatan zata dönerek dua etmek de doğru değildir. Ya kıbleye dönerek dua etmek. Kıbleye dönerek dua etmek doğrudur. Bundan sadece Peygamberimizin kabri müstesnadır. Yani orada da ulema ihtilaf etmiştir. Kıbleye doğru mu dua edilir Ravza-i Mutahhara'da ya da Peygamberimizin kabrinde Ravza-i Mutahhara'da zaten mecburen kıbleye dönecektir. Efendim Peygamberimizin kabrini ziyaret ederken kabre dönerek mi dua eder yoksa kıbleye dönerek mi? Burada ulemanın ihtilafı vardır. Ama bunun dışındaki yerlerde mesela ben Hacı Bayram'da çok görüyorum. Evet. %99 türbeye dönerek dua ediyor. Doğru. Kıbleye dönmeleri esastır. Oraya dua ettikleri zaman duaları geçersizdir, günah işlemişlerdir demek istemiyorum ama yaptıkları yanlıştır. Çünkü duanın adabından birisi de kıbleye dönerek dua etmektir. Yani Hacı Bayram da olsa kıble istikametine dönerek dua edelim. Ya o zaman arkamız Hacı Bayram'a geliyor. Gelsin. Önemli olan yönümüz kıbleye doğru olsun. Değil mi? Bunun dışında dediğiniz gibi oraya taş yapıştırmak, çaput yapıştırmak, ondan sonra doğrudan ondan bir şey istemek. Şifa için mesela uyumak. şöyle dersek ki ey Hacı Bayram-ı Veli örneğin ya da Hacı Bektaş-ı Veli neyse ya da ne bileyim ey Eyüp Sultan bana şunu ver, hastalığıma şifa ver gibi doğrudan böyle bir şey söylerse bunlar doğru değildir. Ama mesela şöyle dua edebilir. Ya Rabbi burada yatan zat senin sevgili kulun ise, veli bir kulunsa, sen bunu seviyorsan, efendim bunun yüzüsü hürmetine falan gibi buna şefaat vereceksen, şefaatine nail eyle gibi. Ama o yüzüsü hürmetine o da söylemek de doğru değil. Sadece bu peygamberler için söylenebilir. Ama hayatta olan kişiler için söylenebilir. Yani yüzüsü hürmetine.